Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Antoryum çiçeğinin sulaması, budaması, toprak ve saksı değişimi, verilmesi gereken ev yapımı gübresi, kısaca çiçeğinizin uzun ömürlü ve göz alıcı olması için gerekli bakımlar nasıl yapılır? Gelin birlikte izleyelim. Her çiçek gibi antoryum çiçeğinin de hikayesi vardır. Bu çiçek flamingo çiçeği, kuyruk çiçeği adlarıyla da bilinir. Antoryum çiçeği zenginliği ifade eder. Antoryum çiçeği mutluluk, misafirperverlik ve bereket anlamına da gelir. Antoryum çiçeğinin güzelliği kadar sağlığımıza da faydası vardır. Amonyak salımlarını en iyi arındıran ikinci bitkidir. Bu bitkiye evin mutfak ve banyo bölümlerinde yer verebilirsiniz. Bu çiçeğin bakımı aslında oldukça kolaydır. Çiçeğini dip bölgesinden vererek yukarı doğru çıkaran antoryum çiçeği öldüğünde yerine yenisini çıkarır. Antoryum yıl boyu çiçek açan uzun ömürlü bir bitkidir. Yaprakları sanki özel olarak cilalanmış gibi parlak bir görünüme sahiptir. Yüksek nem ihtiyacından dolayı yapraklarına spreyle su püskürtmeniz gelişimi için idealdir. Peki kış aylarında bu çiçeğin bakımı nasıl olmalı? Eğer evin sıcaklığı uygunsa hızla gelişmeye devam edebilir. Çiçeğinizin hızlı büyümesini istiyorsanız ortam sıcaklığı çok önemlidir. En düşük sıcaklık geceleri 20 derece, gündüzleri ise en yüksek 28 derece olmalıdır. Antoryum çiçeğinin saksıları genellikle çok büyük olmaz. Büyümesi için en ideal boyut genel olarak satıldığı saksı boyutudur. Estetik açıdan güzel görünmesi ve mineral desteğini yapmak için satın aldıktan bir sene sonra saksısını 2 parmak daha büyük bir saksı ile değiştirin. Peki toprak ve saksı değişimi nasıl yapılır? Gelin birlikte izleyelim. Toprağını değiştirirken salon bitkileri için satılan torf toprak, bahçe toprağı ve perlit karışımı kullanacağız. Torf toprağı alırken kaliteli olanını tercih edin. Sinek yapmaması için içerisinde sinek larvaları olmadığından emin olun. Satın aldığınız yere özellikle sorun. Satıcı ürününe güvenmiyor ise almayın. Yaz sıcağında bu larvalardan çıkan sinekler sizi çıldırtabilir. Saksısının etrafını hafif bastırarak çiçeğinizin saksıdan ayrılmasını sağlayın. Kökleri gayet sağlıklı ve ben bunu hiç bozmayacağım. Yani köklerin içerisindeki toprağı boşaltmayacağım. Güçlü kök gelişimine zarar vermek istemem. Bakın, burada da yeni sürgünleri var. Eski toprağın etrafını sarmış olan köklerin dışını toprakla destekleyip yeni kök gelişiminin gerçekleşmesini sağlayacağız. Eski saksısından 2 parmak daha büyük olan saksısına çiçeğimizi aktarıyoruz. Saksımız derin olduğu için dibini toprakla doldurun ki çiçeğinizin sürgünleri toprağa gömülmesin. Yani sürgünlerin çıkmaya başladığı yer saksının üstüyle aynı hizada olsun. Boşlukları yeni toprakla doldurun. Uzun yıllar daha sağlıklı büyüyebilmesi için satın aldıktan bir sene sonra çiçeğinizin saksısını ve toprağını değiştirmenizi öneririm. Diğer çiçeklerin saksı değişimini yılda bir kez yaparken ki bu değişimde her yıl 2 parmak daha büyüğüne aktarılarak yapılır, antoryumun saksısını bir kez değiştirmeniz yeterlidir. Çünkü antoryumun iyi gelişebilmesi için dar alana ihtiyacı vardır. Büyük saksı gelişimini durdurur. Toprağını her sene değiştirin ama saksı boyutu aynı kalsın. Orkide hariç neredeyse tüm bitkilerde saksı değişimi yılda bir kez 2 parmak daha geniş saksıya alınarak gerçekleştirilir. Saksı boyutu tamamen büyüdüğünde ise 2 senede bir sadece toprak değişimi yapılır. Bu toprak değişimi masraflı olduğundan eski toprağını değiştirmeden sadece mineral desteği ile eski toprağı yeni toprak haline nasıl getirebileceğiniz ile ilgili bir video hazırlamıştım. Bu videoyu yukarıdan veya açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Saksı değişimimizi yaptığımıza göre budama işlemine geçebiliriz. Bu kuruyan çiçekleri temizlemek gerekiyor. Antoryum çiçeğinin kuruyan çiçeklerini ya da zarar görmüş olan yapraklarını budamak istiyorsanız bir budama makası ya da normal bir makasla bağlantı yerine yakın bir noktadan budayabilirsiniz. Bu şekilde bitkinin daha rahat büyümesi de sağlanmış olur.
Budama yapacağınız makası dezenfekte etmeyi unutmayın. Bu iş için en ideali süttür. Bir bardağın yarısına süt, kalanına su ekleyerek su karışımlı süt içerisinde 2-3 dakika bekletmeniz yeterlidir. Budama işlemi sayesinde yeni sürgünlerin çıkmasını teşvik etmiş olacaksınız. Yani daha çok çiçek açacaktır. Antoryum çiçeğinin en ideal bakım ortamı, çiçekli bitkilerin %90'ında olduğu gibi gün ışığı alan odalardır. Çiçekli bitkiler ışığın girdiği yerden beslenir. Günde en az 3-4 saat güneş almalıdır. Antoryum çiçeği sulaması için parmağınızın ikinci boğumuna kadar toprağa sokun. Eğer toprak kuruysa sulama zamanı gelmiş demektir. Toprağına bolca su verin. Verdiğiniz su oda sıcaklığında olsun ve altındaki tabağa süzülmesini bekleyin. Su tabağa süzülmeye başladığında daha fazla su vermeyin. 5-10 dakika daha suyun süzülmesini bekleyin. Saksı tabağına süzülen suyu dökün. Bu kapta su bırakırsanız bitkinin çürümesine sebep olabilirsiniz. 15 günde bir kalsiyum gübresi verin. Bu büyüklükte bir saksı için bir çay bardağı yeterlidir. Daha önceki videolarımda hazırlanışını anlatmış olduğum dut yaprağından elde ettiğimiz bu gübre, çiçeklerin artmasına ve yaprakların daha canlı olmasına büyük fayda sağlayacaktır. Bu gübrenin hazırlanış videosuna yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Özellikle içerisindeki tortularla birlikte dökün ki her sulamada bunlar toprağı beslemeye devam edecektir. Aynı zamanda sineklenmeyi de önler. Ara sıra yapraklarına da su püskürtün. Bu çiçek nemi sever. Kanalımdaki gübre videolarını mutlaka izleyin. Yapraktan vereceğiniz doğal sıvı gübreler çiçeklerinizi daha canlı hale getirir. Flamingo, diğer adıyla Antoryum çiçeği yapraktan çoğaltılabilir. Yaz sıcakları başladığında antoryumunuzun gövdesi biraz uzadıysa dibe yakın yerden yaprağını kesin ve ayrı bir saksıya dikin. Antoryumun çoğaltılması için en uygun zaman Mayıs ayıdır. Diğer bir yöntem ise kökten ayırmadır. Kökten yavru veren antoryum çiçeğini 15 Haziran'dan yaz sonuna kadar ayırarak çoğaltabilirsiniz. Çoğaltma ile ilgili bir videoda hazırlayacağım. Bu ve benzer videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.